5000 yıldır kimsenin dokunmadığı bir beden, bir dağ geçidinin altında, buzun derinliklerinde saklanıyor. Ne konuşabiliyor, ne nefes alabiliyor. Ama yine de ölümünden binlerce yıl sonra bile insanlık tarihini değiştirecek sırları tutuyor. Ve bir gün yürüyüşe çıkan iki turist bu sırrın tam üzerine basıyor. Kimse bilmiyordu ama yerde gördükleri şey tarihin en iyi korunmuş ölüsüydü. Fakat asıl şok edici olan ne biliyor musunuz? Bu adam donarak ölmedi, bu bir kaza değildi. Bu tarihin en eski cinayet dosyasıydı. Ve bu dosyanın kahramanı 5300 yıllık bir adamdı. Ötzi. Bugün onun nasıl öldüğünü, katilinin kim olabileceğinin ve neden dünya üzerindeki milyonlarca insanın onun DNA'sını taşıdığını keşfedeceğiz. Hazırsan tarihin en soğuk bedeninin en sıcak sırlarını açıyoruz. Yıl 1991. Eylül ayının 19'u. Alplerin zirvelerinde 3210 metre yükseklikte yürüyüşe çıkan Erika ve Helmut Simon, dönüşü başka yoldan yapma kararı almışlar. Dönüş yolunda buzdan dışarı doğru uzanan garip bir karartı fark ettiler. Yaklaştıklarında bunun insan bedeni olduğunu anladılar. O anda kimse, buzun içinden çıkan bu adamın tarihin en eski tanığı olduğunu bilmiyordu. Başta bunun kaybolmuş bir dağcı olduğundan kimsenin şüphesi yoktu. Yetkililere haber verilerek gelmeleri beklendi. Cesedi çıkarmak için yapılan ilk girişimler başarısız oldu. Fırtına patladı, ekipler geri çekildi. Ama yerdeki bakır balta devrim niteliğinde bir ipucuydu. Bakır. 5000 yıl önce altından bile değerli bir metaldi. Bu alete sahip olmak bir güç göstergesiydi, bir statü simgesiydi. Ve işte o anda ünlü dağcı Reinhold Messner balta taslağını eline aldı ve şu tarihi cümleyi söyledi: "Bu adam modern bir dağcı olamaz." Haklıydı. Ceset 23 Eylül'de buzdan tamamen çıkarıldığında etrafa saçılan eşyalar herkesi şok etti. Deri giysiler, huş kabuğu kaplar, çakmak taşı bir hançer, bir yay ve oklar, samanla doldurulmuş ayakkabılar. Bir arkeolog gelip inceleme yapmadan bile şunu etti: bu kişi modern çağa ait değildi. Peki kimdi bu adam? Ceset Innsbruck'a götürüldüğünde tarih öncesi uzmanı Konrad Spindler çağrıldı. Mumyayı gördü, sustu ve titreyen bir sesle şöyle dedi: "Bu adam en az 4000 yaşında." Yapılan karbon testleri tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Bu adam milattan önce 3300'lerden kalmaydı. Ötzi tam 5300 yaşındaydı. Mısır piramitlerinden önce yaşamıştı. Stonehenge'den bile eskiydi. Ve tüm bunlar tesadüflerin mucizevi bir birleşimi sayesinde bugüne taşınmıştı. Ötzi, Avusturya-İtalya sınırının yalnızca 92 metre uzağında bulunmuştu. Hangi ülkeye ait olacağı bile başlı başına bir tartışmaydı. Ancak bilim insanları için önemli olan bu adamın Avrupa tarihine dair düşüncelerimizi değiştirme potansiyeliydi. İlk başta herkes onun donarak öldüğünü düşünüyordu. Sonra 2001'de çekilen bir röntgen her şeyi alt üst etti. Sol omzunun derinlerinde bir ok ucu vardı. Ötzi o sabah ne olacağını bilmiyordu. Hiç kimse bilmiyordu. Güneş Alplerin zirvesine çarparken hava keskin bir bıçak gibi soğuktu. Ama Ötzi buna alışkındı. Yıllardır bu dağlarda yürümüş, yukarı çıkmış, aşağı inmişti. Fakat onu izleyen biri vardı. Bir düşman mıydı? Aynı kabileden biri mi? Yoksa uzun süredir peşinde olan bir yabancı mı? Belki de anlamalıydı. Belki de o tuhaf sessizliğin dağların olağan sessizliği olmadığını fark etmeliydi. Rüzgar kesildi, kuşlar sustu. Bir anlığına dünya nefesini tuttu. Ve sonra hiçbir uyarı olmadan bir ok havayı yırttı. Ok sol omzuna atar damarına cerrah hassasiyetinde saplandı. Ötzi'nin bedeni yere yığıldı. Fakat hikayesi o gün başlamıştı. Bu ok büyük bir atardamarı parçalamıştı. Bu yaradan sonra 10 ila 15 dakika içinde kan kaybından ölmüş olmalıydı. Bu basit bir dağ kazası değildi. Bu cinayetti. Tarihin en eski çözülememiş cinayetlerinden biriydi. Bilim insanları Ötzi'nin üzerinde inanılmaz bir hastalık listesi buldu. Şiddetli eklem iltihabı, parazit enfeksiyonu, Lyme hastalığı, diş çürükleri, geçirilmiş kırıklar. Ama en ilginç olanı
61 farklı dövmesiydi. Bu dövmeler bir süs değildi. Her biri ağrıyan bir eklemin üzerine işlenmişti. Tarihin bilinen en eski tıbbi tedavisi. Yani Ötzi, 5000 yıl önce uygulanan akupunktur benzeri tedavinin canlı kanıtıydı. Bağırsak analizleri, ölümünden birkaç saat önce, dağ keçisi eti, kızıl geyik, tahıllar, mantar ve karaçalı meyvesi yediğini gösteriyordu. Bu, dönemin avcı toplayıcıları ile çiftçileri arasındaki yaşam biçimlerinin harmanlandığını kanıtlıyordu. Ötzi'nin donanımı adeta bir neolitik yolculuk seti gibiydi. Keçi ve geyik derisinden ceket, saman dolgulu ayakkabılar, çakmak taşı hançer, huş kabuğu kap, 2 metrelik porsuk ağacından yay, 14 adet ok ve bir bakır balta. Dönemin statü sembolü. Bu ekipman onun sıradan biri değil, önemli bir figür olabileceğini düşündürüyor. Genetik analizler onun, yaklaşık 45 yaşlarında, 160 santimetre boyunda, 50 ila 55 kilo arasında, kahverengi gözlü, koyu saçlı, sıfır kan grubuna sahip, kalp hastalığına yatkın biri olduğunu gösterdi. Peki kökeni? İtalya, Avusturya, Doğu Avrupa? Hayır. Bilim insanlarının bile şaşırdığı sonuç, Sardinya adasındaki modern insanlarla genetik olarak en yakın akrabalık. Bu, Avrupa'nın ilk çiftçi topluluklarının binlerce yıl önceki göç yollarını anlamamızda devrim yarattı. Anlaşılan Ötzi, Avrupa'ya ilk gelen çiftçi toplulukların soyundan geliyordu. Ötzi sadece bir mumya değil. O, 5000 yıl öncesinden bugüne kalan bir hikaye. Bir cinayetin kurbanı, bir yolcu, bir avcı, bir çiftçi, bir şifacı, bir toplumun temsilcisi. Ve buzların içindeki mucizevi yolculuğu hala dünya üzerine yeni bilgiler saçmaya devam ediyor. Ötzi, tarihin en iyi korunmuş insanı ve hala sırları çözülmeye devam ediyor. Bazen tarihin en büyük hikayeleri kitaplarda değil, buzların altında saklıdır. Eğer bu yolculuğa devam etmek istersen, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki bölümde insanlık ağacının bir başka gizemli hikayesinde görüşmek üzere.